Merhabalar. Bugün sizlere yüzüne baktıkça insanı gülümseten bu minik şaşkın bakışlı örgü rozumu yapmak istiyorum. Örgüyü yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği şekilde adım adım en basit haliyle anlatıyorum. Hazırsanız hadi gelin birlikte bu neşeli horozumuzu örmeye başlayalım. Malzeme listemize geçelim. Bebeklerimiz için böyle 3 tane renk kullandım. Onun dışında içine boncuk elyaf kullandım. Bu kadar parça yeterli olacaktır. Bu şekilde bir aparat kullandım. Anahtarlık olarak kullanmak isterseniz ya da normal bebek olarak da olur. Büyük çünkü. Onun dışında 5 milim vidalı göz kullandım. Eğer vidalı göz kullanmazsanız yerine alternatifini yapabileceğinizi de gösteriyorum örgüyle. Elinizde eğer o an vidalı göz yoksa. Bu ipleri, amigurumi iplerini 2-2,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Ben tulip tığ kullandığım 6 numara 1,4 milim. Ben bununla ördüm. En son bunları gözleri dikebilirsiniz. Ben dikmedim. Silikonla yapıştırdım. Ama dikerseniz de aynı sonuç olur. Ben sadece biraz daha pratik olsun diye silikonla yapıştırdım. Bebeklerde normalde kullanmıyorum silikon. Ama bu tarz anahtarlık gibi şeylerde kullanıyorum. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Ve horozumuza başlıyoruz. Yaparken şimdi önce bacaklarını yapacağım. Daha sonra dikişsiz olarak tamamen örerken birleştireceğim buralarını. Her tarafını sonradan kollarını bacaklarını sonradan dikmeyeceğiz. Örerken birleştirip gideceğiz. Önce bacaklarını ve kollarını yapalım. Hazır bir şekilde kenarda beklesin. Bacakları için sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra bu halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne, tığımı batırdım. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. Tığımı batırıyorum. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Şimdi halkamızın içine 6 tane sık iğne yapalım. 2 oldu şu an. 3 4 5 ve 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine şöyle batıp bunun içinden geçiyorum. Birinci sıramızın sonuna geldik. 6 tane sayarken şu başak gibi olanları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci sırada bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. 6 tane ile 9 tane olacak. Şöyle bir tane ip alalım. Küçük bir parça keselim bundan. Sıramızın bittiği yere şöyle küçük parça ip takıyorum. Şimdi bir tane artıracağım. Birleştirme değil, hemen yanındakine artırma. Bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Yani buraya basacağım. Başak gibi olanın ikisini birlikte alıyorum. Bu sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapacağım. Bir tane yaptım. Aynısının üzerine bir tane daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Yani bir tane artırma yaptım. Şimdi birinci artırmamı yaptım. İkinciyi artırma yapmadan örüyorum. Üçüncüyü yine artırma yapıyorum. Artırma yapmadan örüyorum ve son artırma yapıyorum. 3 tane artırma yaptık. 6 taneydi. Şu an bir tane tek ördüğümüzde sıra sonuna geliyoruz. Bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yaptık. 6 taneydi. Şu an 9 tane oldu. İkinci sıranın sonu. Şimdi yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapacağız. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekelim. Tekrar göstereyim, hızlı geçtim. Batıp ilmek kaydırma, bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra burayı keselim. Bunu çıkartalım. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Ben bunu mavi öreceğim. Şu kısmını yine sarı öreceğim ama değiştireceğim. Şimdi mavi ipimize geçiyoruz. İpimi şöyle yapıyorum. Çeviriyorum. Çekiyorum. İlmeğimi oluşturdum. Şimdi herhangi bir yerine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8 ve 9. Daha sonra buna geçiyoruz. Bunun üstüne batıyorum. İlmek kaydırma yapmadan dönerek öreceğiz. Başladığımız yere şöyle yine işaretleyicimizi takalım, sıramızın bittiği yere. Birinci sırayı 9 tane olarak ördük. İkinci sırayı da 9 tane olarak örelim sonuna kadar. Hiç artırma eksiltme yapmadan sıradaki sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyoruz. Şu an biz bacaklarını yapıyoruz. Ve sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Mavinin 3. sırasından bir ör, bir eksilt yapacağız. 9 taneyi de 6 tane kalacak. Toplam 3 tane eksiltme yapacağız. Eksiltme 2 sık iğneyi 1 sık iğne yapmak demek. Eksiltirken gizli eksiltme yapacağız. Yani bu başak gibi olanlar var, bu üstlerindeki, alırken böyle almıyoruz. Kedi yere bir şeyler atıyor şu anda. Eksiltme, birini alıyorum, başak gibi olanların, sonra diğerini alıyorum. 2 tane sık iğnenin tek bu taraftaki kanatlarını aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Dönüyorum. Yanındaki sık iğneye bir tane tek örüyorum. Sonra yine eksiltme yapıyoruz. Bir ör, bir eksilt olarak ikinci eksiltmemizi yapıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Bu iki tane başak gibi olan var. Bakın bunların birini alıyorum. Sonra diğerini alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum ve üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 6 tane kalıyor. Dördüncü sırayı da 6 tane olarak öreceğiz. Şurası biraz içinden çıkan iplerle birazcık uzun gibi görünüyor. Şöyle yapalım. Asla dibinden kesmeyin. Şöyle içine verelim fazla ipleri. Dördüncü sırayı da 6 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve kolumuz tamamlandı. Bacağımız pardon. Bu kadar. Daha sonra bir ipliği çıkartalım. Şu an bacağımız hazır. Şimdi diğer bacağını yapalım. Aynı şekilde kolları da yapalım. Şimdi kollarını ve bacaklarını ördüm. Böyle çok küçücük içine elyaf koyabiliriz. Ben bunu koymuştum. Böyle minnacık. Bunu da makasın ucuna koyalım. Şöyle yaptığımızda yerleşiyor. Şimdi artık kollarımız ve bacaklarımız hazır. Gövdeye geçelim. Bunun için mavi ipliğimizi alıyoruz. Bebeği başlarken bu alt kısmından başlıyorum. Yine aynı şekilde sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4,
5 ve 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Elimizle şöyle oval yapalım. Başladığımız sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma. Birinci sıramızın sonuna geldik. Sıramızın başlangıç kısmına aynı şekilde küçük bir işaretleyicimizi takalım. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 6 taneydi ilk sıranın sonu. İkinci sırada 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındakine ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son, burası başladığım sık iğneydi. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İkinci sıranın sonu 12 tane sık iğne sayarken bunları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi sıramızın bittiği yer burası. İşaretleyicimizi buraya takalım. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Şimdi üçüncü sırada bir ör bir artır yapacağız. Toplam 6 artırma 18 tane olacak. Şimdi birleştirimi hemen yanındakine bir tane örüyorum. Sonra artırma yapıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Sonrakine yine bir tane örüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Artırma yapıyorum. Beşinci artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. Ve altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Üçüncü sıranın sonu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi işaretleyicimi yine yukarı taşıyorum. Dördüncü sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 2 tane örüyorum. Bir tane ördüm. Hemen yanına ikinciyi de yaptım. Yandaki sık iğnenin üzerine sonra bir artırma yapıyorum. Yani aynı deliğe 2 tane sık iğne yaptım. Yine 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Dördüncü sıranın sonu etrafının sayısı 24 tane sık iğne. İşaretleyicimi bir yukarı takıyorum. Beşinci sıraya geçiyoruz. Beşinci sırada 3 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma sıra sonunda 30 tane sık iğne olacak. 3 tane örüyorum. 1, 2 ve 3. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 3 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Beşinci sıranın sonu etrafının sayısı 30 tane sık iğne.
Şimdi işaretleyicimi yine bir yukarı taşıyacağım. Şimdi bacakları birleştireceğiz. Şöyle yapıyoruz. Bunu aldım. 4 tane ile birleştireceğiz. Ne demek istiyorum? Şimdi öncelikle şu başlangıç ipini şöyle içine doğru verelim. Böyle bir yok edelim onu. Burası şu başlangıç yeri iç kısmında kalsın. Fark etmez ama böyle gömülü olması daha iyi. Şimdi bir tane buradan aldım. Bir tane karşı taraftan alıyorum. Şöyle. Bir tane buradan aldım. Sonra sıradaki sık iğneme batıyorum. Sık iğnemi böyle yaptım. 4 tane ile birleştireceğim. Bir buradan aldım. Bir bebeğin diğer tarafından alıyorum. Bunu 2 kat gibi düşünün aslında. Şöyle katladığımız zaman hem bu tarafından hem diğer tarafından. Şu an bir tane de bebekten alıyorum. Gövdesinden. 2. Aynı yeri tekrar batabilirsiniz. Şöyle şey yapalım. Aynı yeri derken mesela şuradan şurayı 4 tane olarak almıştım ben. 3 de olur da. Yani bir şey fark etmez. 3. Şuradan bir tane tek ilmeği daha alacağım. Sonra diğerinden ve 4. Dikişsiz bir şekilde bakın birleştirdik. Sonra 10 tane örüyorum. Birleştirdim değil, hemen yanındaki sık iğneye geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Diğer bacağı alıyorum. Bunun da aynı şekilde şu fazlalık kısmını içine verelim. Ucundaki iplik kısmını. Daha sonra bir tane bebekten şöyle bir tane de gövdeden batıyorum. Gövdedeki sıradaki sık iğnemi batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Ben böyle dikişsiz yapmayı çok seviyorum. Daha pratik oluyor. Böyle parça parça yapıp sonra onları dikmek birazcık zaman alıyor. Ya da böyle bununla daha iyi kamufle edebiliyoruz bu şekilde. Bir buradan, bir karşı taraftan alıyorum. 2 katlı geldi şu anda. Niye çıkamıyorum ben bir türlü? 3. Ben şuradan bir de kanadından hani her tarafı iyice yapışsın, birleşik olsun diye. Ve dördüncüyü de birleştirerek örüyorum. Ve 4. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12.yi yaptığımızda sıra sonuna geliyoruz. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Şimdi bir tarafta 12, bir tarafta 10 tane. Onu da şöyle özellikle yaptım. Ön kısmında bacaklar tam yandı istemedim. Ön kısmı yani şu arkası 12 tane olan kısım arka taraf bebeğin. Şu 10 tane olan kısmı ise bebeğin ön tarafı. Konuşamadım. Şimdi 6. sıranın sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ve 8. sırayı da artırma, eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Sadece dolunuyoruz. Sıra sonuna geldiğinizde işaretleyicinizi yukarı takın. Bu şekilde 2 sıra örelim. Şimdi sıramın sonuna geldim.
Şöyle yapıyoruz. Artık bitireceğiz ama öndeki şu kısmını yapacağız. Bunun için belki kaydırmış olabilirsiniz. Önden belki şurada olabilir ya da sizin ilmeğiniz burada bitiyor gibi düşünebilirsiniz. Orayı şöyle yapalım. Şimdi bebeğimizin şu bittiğimiz kısım zaten arka geniş kısmı arka tarafıydı. Şu ön kısmını bacak olarak 10 tane çektiğimiz kısım ön kısmıydı. Şimdi bebeğimizi katladığımızda şu şekilde tam ortadan katlıyor gibi düşünün. Katladığımızda 1, 2, 3 şuraya kadar öreceğiz. Sonra şu ortadaki kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu 8 tane kısmı bu tulumunun ön kısmı olarak yapacağız. Şimdi şöyle dediğim gibi yapıyorum. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şöyle katladığımı düşündüğünüz zaman 1, 2, 3 tanesini ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu orta kısmı aslında ortalamaya çalışıyorum ben. Kendiniz göz hizanıza göre de ortalayabilirsiniz. Oranın açısı hiç aslında önemli değil. Şöyle önemli değil. Bebeği bozmaz yani. Kendiniz şöyle ortalayacak şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bakıyorum. Burada da 3 tane kalıyor. Şimdi geri döneceğim. Böyleyken geri dönüyorum. Bir tane zincir çekelim ve buradan sayıyoruz. İlk sık iğneyi de batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geri dönüyorum. Bakın tam orta kısmı bebeğimizin. Yine bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve yine geri dönüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Artık şey oluştu. Bakın ön kısmı gayet tatlı bir şekilde oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi askı kısımlarını yapalım. 1, dibindekine de battım. Ve 2. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 1, 2. Bu şekilde askısını yapalım. Şimdi bakın şuradan sayıyorum. Şundan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane arada olacak. 7.'ye batacağız. Şöyleyken hemen yanından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye batıyorum. Tekrar bir tane bebekten, bir tane arka taraftan. Şimdi 4 tane örelim. 1, 2, 3, 4. Daha sonra 2 tane, 3 tane daha öreceğiz. Bu 3 tane şurası için. 1, 2 ve 3. Geri dönüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Pardon 3 demişim. 2 tane burası için. 1, 2 tane örüyorum.
Geri dönüyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum. 2 tane örüyorum. Şimdi aynı şekilde bu defa ipliğimizi hiç koparmadan buradan da buraya geleceğiz ve burada kopartacağız. Bu şekilde de tulumumuzu hem örmüş oluyoruz hem dikişsiz bir şekilde buraya kadar geldik. Şimdi buradan buraya kadar yine geri dönelim. Askısını tamamlayalım. Yine aynı şekilde 12 sıra örüyorum. Bu şekilde 12 sıra ördüm. Geliyorum. Buradayken köşe kısmındayım zaten. Şöyle geçirelim. Yine bir tane buradan, bir tane bebekten. Burada kötü olmaz bu şekilde. Zaten üzerine düğme dikeceğimiz için. Şöyle de içinden geçirelim. 2 tane zincir çekelim. Bu şekilde dikişsiz bir şekilde tamamladık. En son bu kısmı iğne ile daha muazzam yapabilirsiniz ama bence böyle de fena olmadı. Üzerine düğme dikeceğimiz için ben böyle tığ ile birleştirmeyi tercih ettim. Daha sonra şuradaki ipliği şöyle yapıyoruz. Asla dibinden kesmeyin. Zaten bebeğimizin burası içinde kalacak. Ve pantolonumuz, askılı pantolonumuz hazır. Şimdi sarı ipliğimizi aldık elimize. Bunu şöyle yapıyoruz. Burasını da böyle yapıyoruz. Çünkü içinden devam edeceğiz. Daha sonra askılarını koluna geçireceğiz. Fark etmez nereden başladığımız. İlmek oluşturuyorum. İpimi böyle çevirdim. İlmeğimi oluşturdum. Yan kısmından başlayalım. Kolun alt kısmından, hatta bu ipimizi bıraktığım yerden. Buradan normal sık iğne. Etrafımızı en son 30 saniyeli bırakmıştık. 30 tane 2 sıra ördük. Sonrasında üzerlerine devam etmiştik. Yani şu an etrafın sayısı 30 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Burada şu iç taraflarından alalım. Devamındaki sıralardan bakın 6. Şurada şuradaki ilmeği alalım. 7 8 9 10 11 12 13 şuraya geçelim. 14, sadece 30 tane olması gerekiyor. 15 16 17 18 19 20 21. Aynı sıraya devam ediyorum. 22. Bebeğin şu an arka kısmına geçtim. Şurası ön uzun yaptığımız kısımdı. 22 23 24 25 26 27 28 şurası aldım 29, bir de şuraya batayım 30 tane. Şimdi buradan devam ediyorum. Devamında dönerek öreceğim. Sıradaki sık iğnenin üzerine battım. Şöyle ipimi içine çekiyorum şu kısmını. Ve sıra sonuna geldim.
Sıramızın bittiği yere yine işaretleyicimizi takalım. Birazdan kollarını birleştirip bunları üzerine geçireceğiz. Şimdi ikinci sırayı da 30 tane olarak örelim. Şimdi sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Bu sırada 3 ör 1 eksilti yapacağız. 3 ör 1 eksilti, toplam 6 eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3. 5. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 3. sırada 24 tane sık iğne kalıyor. İşaretleyicimi bir yukarı taşıyorum. Şimdi 4. sırayı da 24 tane olarak örelim. Ve sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi yine bir üstüne takalım. 5. sırada 2 ör 1 eksilti yapacağız. Toplam 6 eksiltme. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 5. sıranın sonu, etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Kollarını birleştireceğiz. Kollarını birleştirirken şöyle. Belki kaydırmış olabilirsiniz. En güvenli yolu yine dediğim gibi şöyle. Bebeğimizin ön kısmı bu önüne uzattığımız kısımdı. Bu şekilde katladığımızda 3 tane ile birleştireceğiz. 1 tam ortadaki kısmı, 2 ve 3 şöyle ortada olacak. Arada 6 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6, sonra yine 1 2 3 tane ile diğer kolu birleştireceğiz. Şimdi ona göre şu birinci, ikinci, üçüncü şu ortadaki gibi düşünün. 1 2 3. O yüzden şunu da zaten sıramın bittiği yerde. Hemen kolumuzu alıyoruz. Şu birleştirdiğim kısmı ben hep genelde bebeğin iç kısmına veririm. Yani şöyle bebekten gelen tarafa veririm. Bir buradan alıyorum, bir karşı taraftan. Sonra bir tane de gövdeden. Bu bir. Bir buradan alıyorum. Bir karşı taraftan. Bir gövdeden. Bu 2. Ve 3. 3 tanelik kolu birleştirdik. 6 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Yine 3 tane ile diğer kolu birleştirelim.
Bu bir. Bir buradan, bir bebeğin diğer tarafından. Bu iki. Ve üç. Böyle çok komik görünmüyor mu? Çok güzel oldu. Sonra bir, iki, üç, 4, 5, 6 tane yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yukarı taşıyayım. Şimdi sarının son sırasına geçiyoruz. Bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane sık iğne kalacak. Biraz içini şu anda elyaf doldurabiliriz. Şu an genişken. Çok fazla oldu. Şimdi son 7. sırada bir ör bir eksilt bir ör bir eksilt yapacağız. 18 taneydi, 12 tane sık iğne kalacak. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekip bebeğimizin gövdesini tamamlamış oluyoruz. Şu ipliğimizi artık çıkartalım. Burayı da şöyle buraya sabitleyelim önce. Şöyle bir tane düğüm atalım. Sonra şu fazla ipini de içine verelim. Ve gövdesi hazır. Askılarını takabiliriz. Bu komik şeyin. Böyle bebeklerin çıkarılmayan kıyafetlerini çok seviyorum. Hem pratik oluyor hem kıyafetleri çıkmıyor. Normalde ben örgü bebeklerimi de bu şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Kıyafetleri çıkmayan bebekler. Şu an çok komik. Çok tatlı oldu. Böyle bir yapsak yuvarlak bir kafayla amca olabilir bu. Böyle çiftliğin şapkalı amcasını yapabiliriz aslında. Böyle aynı bu şekilde. Yuvarlak kafalı, fötr şapkalı falan. Şimdi boyun kısmına geçiyoruz. İlmeğimi oluşturuyorum. Bebeğimizin arka kısmındayım. Şurası ön kısmı. Bu kısmı arka kısmı. Arkadan batırıyorum herhangi bir yerinden. Şimdi 2 ör 1 eksilt 2 ör 1 eksilt yapacağız. Toplam 3 eksiltme yapacağız. 12 taneydi, 9 tane kalacak. 1 2 tane ördüm. Birinci eksiltmemi yapacağım. Şöyle yapabilirim. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 2 ilmeği tek ilmek yaptım. Bu defa gizli eksiltme yapmadım. Çünkü biraz kritik bir yerde burada zor olabiliriz öyle diye. Sonra yine 2 tane öreceğim. 1 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Yine 2 tane örüyorum. 1 2 Üçüncü eksiltmemi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 9 tane oldu. Şimdi sıradakine batıyorum. Böyle ilmeğimizin üzerine çıkıyoruz artık. Şöyle geçemedim.
Artık devamında hiçbir şey yapmadan dönerek öreceğiz. Kaç sıra boyunca? 14 sıra boyunca boyunu öreceğiz. Şimdi 14 sıra boyunca ördük. Artırma eksiltme yapmadan dönerek ördük. İçine elyafımızı yerleştirelim. İsterseniz örerken yerleştirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi yapabilirsiniz. Boynu güzel dolduralım. Ne çok aşırı şey olsun. Böyle çok dikişlerin, örgünün pörtleyeceği kadar, ne o kadar büyük olsun, ne de sık olsun yani, ne de böyle bol olsun. Tam şöyle sert ve güzel duracak şekilde. Şu an boynunun sertliği güzel. Şimdi bebeğimizin burası ön kısmıydı, burası arka kısmı. Ben dönerken sıra takibi yapmadım, yani tam bittiği yerde zaten hizasını biliyorum, orta kısmından başlamıştım, bittiği yerde de ortada bıraktım. Çok önemli değil o. Şimdi bu sırada 2 ör 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. 9 taneydi, 12 tane olacak. Burada takalım ama orta kısmındayız. Başladığımız yere işaretleyici takalım. Birinci artırmamızı yapalım. 2 tane örelim. İkinci artırmamızı yapalım. 2 tane örelim. Üçüncü artırmamızı yapalım. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu an 15. sıranın sonu, etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Şimdi 16. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 1 ör 1 artır 1 ör 1 artır yapacağız. Toplam 6 artırma yapacağız. Şu an 12 taneydi. Bu sıranın sonunda 18 tane sık iğne olacak. İşaretleyicimi yukarı taktım. Ve 16. sıramıza başlıyoruz. Şimdi bir tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 18 tane sık iğne. 17. sıraya geçiyoruz. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Bu sırada 2 ör 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma yapacağız. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafının sayısı 24 tane sık iğne. Şimdi artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca dümdüz örelim. 18. ve 19. sırayı artırma eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi işaretleyicimi buraya takıyorum. Etrafının sayısı 24 tane.
20. sırada 2 ör 1 eksilti yapacağız. Toplam 6 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. 21. sıraya geçiyorum. Bu sırada bir ör bir eksilt yapacağız. 6 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kaldı. Şimdi kafası için elyaf koyalım yine. Elif doldurdum. Şimdi hepsinden eksiltme yapıyoruz. 6 tane eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4, 5, altıncıyı şöyle yapıyorum. Bunu artık çıkartalım. 3 taneyi birden alacağım. 1, 2, 3. Son yine bir tane 3 tane alalım. Hatta 2 tane alalım. Kapanıyor zaten. Bunu bunun içinden geçirelim. 2 tane zincir çekelim. Zaten kafaya şapka geçecek. Böyleyken tam buralardan bir yerden batırıp orta kısmından çıkartıyorum. Buradan çekelim. Daha sonra bunu buraya sabitleyelim. Fazla ipini de içine verelim. Kafamızın temeli oluştu. Şimdi gözlerini yapalım. Gözleri için sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. Sıramızın başlangıcına yine işaretleyicimizi takalım. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. 3 katım oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Son artırmamı yapıyorum. 6. Sıra sonuna geldim. Şimdi bir sonraki sırada 3. sırada bir ör bir artır yapacağız. 18 tane olacak. Bir tane örüyorum. Sıramızın başına yine takalım.
Bir tane örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Toplam 6 artırma yapacağız. 18 tane olacak. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum ve altıncı artırmamı yaptım. Sıra sonuna geldim. Etrafın sayısı 18 tane sık iğne. Şimdi artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca 4. ve 5. sırayı örelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Şu an 5. sıramızı tamamladık. 6. sırada 6 eksiltme yapacağız. Bir ör bir eksiltme yapacağız. 18 taneydi, 12 tane kalacak. İşaretleyicimi yukarı taşıyorum. Burada içteki ilmekleri alacağız eksiltme yaparken ve buranın tamamını da öyle yapacağız. O da arkasının böyle bombeli yuvarlak değil de birden böyle düz olmasını istediğim için, şu kısmın şuradaki köşe kısmı vermek istediğim için şöyle bu sıranın tamamında sadece şu içteki, bu alırken ilmeği şu şekilde alıyorduk. Böyle değil. Sadece içteki ilmeklerle öreceğiz. Bu daha böyle bir arka tarafı düz bir şekilde kapanmasını sağlayacak. Şimdi bir ör bir eksilt yapacağız. 6 tane eksiltme yapacağız. 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Birini aldım. Diğerini aldım. Buraya aslında normal eksiltme yapalım. Şöyle gizli değil. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi birini alıyorum. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Bakın sadece içteki kanatlarını alıyorum örürken. Bir tane örüyorum. Birini aldım. Diğerini aldım. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum ve son 6. eksiltmemi yaptım. Bir tane ördüğümde bakın sıra sonuna geldim. Artık burada normal alabilirim. Sıra sonuna geldim. Şimdi gözümüzü takalım. Bunun için vidalı gözüm. Bakın şöyle milimini göstereyim size kullandığım. Beş milim kadar olan gözü kullanacağım. Buradan batırıyorum. Eğer elinizde göz yoksa sihirli halka yapın siyahla. Kenarlarına 6 tane sık iğne yapın. İplik kaydırma kapatın. Sonra onu göz olarak dikin. Arkasını kapatalım. Buradan geçirdim orta kısmından. Arkasında kapağını bu şekilde şöyle sabitliyoruz. Daha sonra içine biraz elyaf koyalım. Şimdi bu sırada hepsinden eksiltme yapacağız. Kapatıyorum. Normal artık alabilirim. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından
Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Altıncıyı yine birinciyi aldım. 2, 3. Üçünü birlikte alıyorum. Sonra şöyle ikisini birlikte alıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bunu çıkartalım. Amacım şöyle yarım ay gibi olmasıydı. Şöyle biraz da elimizle şekil veriyoruz. Zaten kendi yapı olarak da müsait. Daha sonra aynı şekilde buradan önce bir yerden çıkartalım. Şöyle. Sonra bunu buraya iyice çekip sabitleyelim. Fazla ipini de içine verelim. Tamamdır. Şimdi diğer gözünü de yapalım. Şimdi bebeğimizin burnunu yapalım. Bunun için sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Başladığımız sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapalım. İkinci sırada 3 tane artırma yapacağız. Bir ör bir artır yapacağız. 9 tane olacak. Bir tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Şöyle katlayalım elimizle. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Daha sonra artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca örelim. Şöyle katlayalım elimizle. Ve sıramızın sonuna geliyoruz. Yandaki sık iğneye batıyorum. 2 tane zincir çekelim. Şimdi şapkasını yapalım. En sonunda hepsini birleştirelim. Şapkası için sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimizi çekelim. Başladığımız sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma. İkinci sırada hepsini artıralım. 12 tane olsun. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. artırmamı yaptım. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Sonra geri dönüyorum. Şimdi bir tane zincir çekelim. Bak, ters tarafı kendime bakıyor. Buradan girdim. Böyle almayacağım. Buradan girdim, buradan çıktım.
1, çıktığım yerden giriyorum, bir sonrakinden çıkıyorum. 2, bakın şöyle köşe vermek istiyorum şapka için. Çıktığım yerden girip bir sonrakinden çıkıyorum. 3, 4, 12 tane olacak. Aynı şekilde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Ve şurayı böyle düzleştirelim. Düzleştirirken kaldıralım. Şuradaki verdiğimiz köşe belli olsun. Şimdi böyleyken geri dönüyorum. Artık ilmeğimi normal alacağım. Şimdi etrafını örelim. Artırma eksiltme yapmadan şu sırayı yapalım. Geri dönüyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1. Geri normal kendi yüzümüze döndük. Örgünün düz yüzü. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp şimdi artık şapkamızın minik bir şapka yapacağız zaten burası için. Artık açabiliriz. Bunun için bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. Toplam 6 artırma yapacağız. Birleştirme değil, hemen yanındakine birinci artırmamı yapıyorum. İsterseniz bu kısmı işaretleyici takabilirsiniz. Bir de takalım. Bir artırma yaptım. Bir örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum ve sıra sonuna geliyorum. Şimdi artık şapkamızı buradan itibaren açıyoruz. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. Şu an etrafının sayısı 18 tane, 24 tane olacak. 2 ör 1 artır yapacağız. Şimdi bunu durabilir burada. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıramın sonuna geliyorum. Bakın çok güzel şapkamız açıldı. Bunu da bir sıra daha yapmışım. Buna da yapalım. Ve son sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 ör 1 artır yapacağız. Toplam 6 artırma, 30 tane sık iğne olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu an şapkamız hazır. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapalım. 2 tane zincir çekip
keselim. Daha sonra yine aynı şekilde bunu içine, zaten içinde kalacak. Şurayı da bir yere sabitleyelim. Şöyle elimizle şu köşegenleri gitsin. Şöyle yapalım. Tadam. Şapkamız da hazır. Gözleri de hazır. Burnu. Şimdi bu birleştirme aşamasında isterseniz bunları buraya dikebilirsiniz. Ben biraz daha şu an pratik olması için şey yapacağım. Silikonla yapıştıracağım. Ama dediğim gibi dikebilirsiniz. Ben de dikiyordum normalde ama anahtarlıkları yapıştırıyordum. Bebekleri hep dikiyorum zaten. Ama bu tarz anahtarlıklarda pratik oluyor. O yüzden bunu yapıştıracağım. Fazla ipini içine verelim. Minicik bir burun. Yanlışlıkla buradan ip çıkardım. Bunu biraz daha şöyle mi taksam acaba? Sanırım şu gözüne elyafı çok itmişim içine. Şunda şey mi, bundan büyük duruyor gibi duruyor. Çok hafif de orta kısmını süreceğim birbirine. Ve hazır. Tadam. Ben bunları böyle set halinde almıştım internetten. Bu yanında şunları da verdi. İsterseniz böyle oyuncak olarak da kullanabilirsiniz ya da anahtarlık gibi de kullanabilirsiniz.
Ve bebeğimiz hazır. Ben sadece buna farklı olarak düğme dikmiştim. İsterseniz buralara düğme de dikebilirsiniz. Bebeklerimiz hazır. Ve tarifimizin sonuna geldik. Instagram hesabım Sonay Dünyası. Bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.